Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de Ordu Kolezyumundayız. Ordu Kolezyumunda asker tipi değişti. Etkinliklerden dolayı hemen bunun ayarını yapıp sizlere gösteremedik. Şimdi arkadaşlar parasız oynayanlar için parasız kahramanlar, parasız yoldaşlarla dizilecek en iyi şekilde bir ordu kurmaya çalışacağız. İyi takip edin. Bu sefer 3 orduluyu göstermiyorum çünkü paralı oynayanlar için onu göstereceğim. Çünkü şöyle değerlendirme yaptığın zaman zaten arkadaşlar parayla oynayamadığınız zaman zaten bunun geçişi yokmuş. Yani 3 orduluya geçmeniz imkansız gibi bir şey. Çok sıkıntılı bir durum. Anca 2 ordulu yerde oynanabilir. Aslında o da sıkıntı da yine ben bunu göstereceğim size şimdi. Öncelikle otomatik hata dediğinizde arkadaşlar bu otomatik atamayı şu şekilde kaldırın. E, Şöyle bunu da aynı şekilde. Bunlar arkadaşlar karışık atıyor. İstediğiniz gibi atamıyor. Şimdi piyade ile süvari olarak gidiyoruz. Şimdi iki tip kuracağız. Şimdi hünerimize bakalım öncelikle. Süvari ve piyadeye atamış mı? Bak atamamış arkadaşlar. Sıfırla tekrardan düzenleyin. Bunu yaptıktan sonra da tekrar otomatik ayarlaya basmayın. Bunu tekrar eski haline çeviriyor. Burada piyade ve süvariye ordu, ordu CP'sine bunlara verdikten sonra kalanı da ordu savunmaya vereceksiniz. Şöyle pardon. Süvari, piyade, süvari, piyade. Şöyle. Şurada yine aynı şekilde CP. Ve en son şuradaki savunmaya hepsini koyun arkadaşlar. Tamam deyin. Şimdi burada iki tip ordu verecek arkadaşlar. Çoğunuz da o şekilde. Bir tip de olabilir. Şimdi arkadaşlar iki tane ordu yerleştireceğiz. Bir ordusu olan, bir tane iki ordusu olan artık iki tane orduya da dikkat etsin. Bir ordusu olan için en iyi oluşturabileceği şöyle kahramanlara bakalım. Piyade ve süvari yapacak. Şimdi şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar ilk önce ordu saldırıyla alakalı olanı kullanacaksınız. Çünkü e, iki tip olduğu için artık orduyu ilgilendiriyor. Şurada mesela bekçi herkeste olmayabilir. E, Ben bekçiyi koyuyorum. Bu da orduyla alakalı. Olmayan şu normallerden koyabilir. Şu normallerden yani bir sonraki seçeceklerimizden. Şimdi süvaride bir tane ordu, bir tane piyadede ordu koyduk. Devamında bize ne lazım? Süvari çok olması lazım. Yani burada yapabildiğiniz kadar süvariyi arttırmalısınız. Şu mesela bir süvari ve CP veriyor. Başlarda koyacağınız. İşte elinizde eğer kaos varsa şunu koymalısınız. Ama biliyorum ki çoğunuzda kaos da yok. Evet, biliyorum ki kaos da yok arkadaşlar. Kaos yoksa şunlardan birini koyun. Bakayım mı? Evet. Şunu koyun arkadaşlar siz. Hatta şöyle baktığım zaman ben de bunu koyuyorum. 4 tane süvari ile alakalı, bir tane piyade ile alakalı buraya kahraman koyabilirsiniz. Şu bekçi yoksa örnek sizin burada koyacağınız ya bu yemin tutan ya da burada iblis avcısıdır arkadaşlar. İkisinden birini buraya yerleştireceksiniz. Dediğim gibi şimdi süvari ile piyade savaştığı için süvari daha güçlü arkadaşlar. Ondan dolayı biz süvari üzerine gidiyoruz. Bunu iki tane piyade de yapabilirsiniz. Ben bir tane piyade yaptım. İki tane piyade yapıp üç tane süvari de yapabilirsiniz bunu. Şimdi bize buradan süvari yoldaşlar lazım. Paralı yoldaşlarınız varsa tabii ki süvari paralı yoldaşlarınızı koyun.
Piyadeyi de koyabilirsiniz ama paralı yoldaşınızsa. Onun haricinde biz buraya parasız olarak bir şeyler yerleştirmeye çalışacağız. Örnek şunu yerleştirebilirsiniz. Çoğunuzda vardır. Sonra yabani kalkan koyabilirsiniz. Şu saldırıyı koyabilirsiniz. Yıldırım çarpmasını koyabilirsiniz. Buradan da örnek şu goblini koyabilirsiniz. Bir tane de piyade olsun. Evet, bu şekilde ayarınızı yapabilirsiniz. Yani çoğunlukla süvari kahraman, çoğunlukla süvari yoldaş üzerine gitmelisiniz. E, Süvari yoldaş yoksa şu grifon gibi şu, bunlar ordu ve savaş başında hemen saldırıya geçen kahramanlar arkadaşlar, yoldaşlar, onları koyabilirsiniz. Şimdi biz bunu kaydettik. İkinci yerimizi ayarlayalım. Yine bize aslında süvari fazlalığı lazım ama süvari fazlalığını bulamazsak mecbur piyade ekleyeceğiz. Şöyle bakıyorum. Elimizde ne kalmış? Süvari savunma veriyor. CP ile savunma veriyor. Bir tane bundan koyalım. Şunu şu kenarda dursun. Şimdi saldırıya dair elimizde kahraman varsa bunu koymayalım. İblis avcısı. Evet. İkinci tarafı da arkadaşlar ya bu şekilde yapın. Şu saldırı veriyor diye piyadeyi yine koyabilirsiniz. Örnek. Burada da bir tane süvari, 4 tane piyade olmuş oluyor. Niye süvariyi yine fazla koymuyorum? Aslında süvari fazla konulması lazım yine. Çünkü elimizde yok ve elimizde atıyorum örnek şu konulabilir. Bu da savunma veriyor. Koyabilirsiniz ama saldırı bazlı olduğu için yine piyade koyup ben geçiyorum bu şekilde. Yoldaşlara aynı şekilde gelecek olursak piyadeyle yaptığımız için piyade ekleyebilirsiniz buraya. Örnek şu. Bunu koyabilirsiniz. Evet. Elimizde seçimimiz azalmış. Buradan da şöyle bir ayar yapabilirsiniz. Örnek. Artık elinizde ne varsa. Dediğim gibi burada ya diğer taraftan sav süvarisini de koyabilirdim. Ama saldırı destekli olduğu için bunları koydum. Elbette şu birinci ordu gibi iş yapmayacak burası. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi buranın süvari fazlalığı olması lazım. Ki çarpışmada buradaki savaşta süvari ile piyade savaşıyorsa süvari askerin önemi daha çok. Bir de süvari kare formunda savaşılıyor. Yani ön planda süvari var. Süvarileriniz daha güçlü olmalı. Karşı rakibin süvarisi sizin piyadenize e, daha çok vuruyor. Onun için piyadenin az, süvarinin daha güçlü olması lazım. Evet, bugün piyade ve süvari ile oluşan iki tip birlik türü ordu düzenini ayarladık. Arkadaşlar bu şekilde üçüncü tipi şu an değil de bir sonraki videoda göstereceğim. Orada artık paralı kahramanlar, paralı yoldaşlar olacak. Böyle arkadaşlar elimizden geldiğince bir şeylere değinmeye çalışıyoruz. E, Yani anlatırken bile görüyorsunuz. Mesela söylerken normal oyuncular artık belli bir düzeye gelmiş yine parasız oynayan oyuncular bile şu ikisini örnek yapmışlardır. Yapanlar da vardır ya da şu bekçiyi çoğu yapmıştır. Kaos belki olanlar vardır. Ama yeni olanlarda mesela örnek yok. Burada dediğim gibi oradan artık parasız kahraman ellerinde ne varsa bunların sarı olmasına bakmayın. Oradan kendinizce elinizde ne varsa süvari olarak, piyade olarak yerleştirip geçin arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi şimdilik videomuz bu kadar. Siz de eklemek istediğiniz bir şey olursa videonun yorumuna ekleyip görüşlerinizi bildirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.